Herkese merhaba arkadaşlar. İç piyasamızda öncelikle siyasi gelişmeler, yangın vesaire derken 12 şehit haberi geldi. Başımız sağ olsun diyerek gündemlere başlamak istiyorum. Maalesef ki ülkecek bir tane huzurlu, bir tane keyifli günümüz yok. Borsa vesaire zaten hak getire. İnsanın böyle dönemlerde konuşmak gerçekten zoruna gidiyor. İnsanların bu kadar memnuniyetsiz olduğu bir ortamda piyasaları konuşmak da gerçekten zulüm oluyor. Ama işin sonunda baktığımızda hayat herkes için bir şekilde devam ediyor. Herkesin bireysel yaşam mücadelesi devam ediyor. Uzaktan her şeye üzülüyoruz. Canımız da sıkılıyor ama uzaktan izlediklerimiz gün içinde bir yerlerde boğazımızda düğümlendiğinde kendini yine hissettiriyor. Allah memleketimizin yardımcısı olsun diyerek gündemleri konuşmaya başlayalım. Öncelikle piyasalara baktığımızda ABD Başkanı Trump ve üst düzey kabine yetkilileri 9 Temmuz tarihini 1 Ağustos tarihine ötelediklerini açıkladılar. Gümrük tarifelerinde tarifelerin başlayacağı tarih 1 Ağustos olarak güncellendi. Trump da bu veriyi doğruladı ki onun bu veriyi doğrulaması çok önemliydi elbette. Kısacası burada süreci biraz daha esnettiler. Vergiler 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek derken bir başka cephede ödüllü ekonomist Rubini bunların etkisiyle çekirdek enflasyonda yıl sonuna gelindiğinde %3,5 gibi rakamlara ulaşılacağı şeklinde bir uyarıda bulundu. Mini bir stagflasyon uyarısında bulundu. Daha önce 2008 ve 2020 dönemlerindeki resesyon ve kriz öngörüleriyle epey öne çıkan bir ekonomisti. Bu arada bir diğer Amerika'dan haber de Elon Musk'ın kurduğu Amerikan Partisi oldu. Trump bu olaya can sıkıcı bir gelişme olarak yorum yaptı. Elon Musk'ın bu konuda başkanlık gibi bir beklentisi olduğunu bu aşamada söyleyemeyiz. Çünkü Amerikan kanunlarına göre ABD doğumlu olmayanlar Amerika'da başkan seçilemiyor. Elon Musk da ABD doğumlu değil. Elon Musk da zaten bir açıklama yaptı. Senatoda ve Temsilciler Meclisi'nde 3-5 sandalye kapmak gibi niyetleri olduğunu söyledi. Yani kendine buradan bir güç edinme ya da buradan bir şeyler koparma niyetinde. Bizim geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde küçük partilerin, hatta oyu olmayan partilerin bile önceki seçimlerde de bir şekilde kendilerine sandalye kaptığını hatırlamak lazım. Elon Musk da tamamen şu anda bunun peşinde. Bunun dışında bir diğer haber de Trump İran hakkında bir yorum yaptı. Uranyum zenginleştirmeyi İran bırakmıyor dedi. Buradan yine bir şekilde bir şeyler geleceği belliydi. Şimdiden açıklaması kulağımıza çıtlatıldı diyelim buna da. İşin özetinde ise global trendde haftalık açılışta piyasalar yine denge arayışında. Zaten bu süreç öyle bir süreç. Volatiliteli, yukarıya aşağıya atılan iğneler, fitiller hisselerde, kripto para piyasasında özellikle kendini gösteriyor. Üst seviyelerde bulunan short pozisyonların temizlenmesi için bu volatilite ve iğneler gerçekten önemli bu süreçte ve ben bunu da çok olağan, çok normal karşılıyorum. Defansif dediğim bir dönem içerisindeyiz. ABD tarafında şak diye yaşanacak bir düşüş yerine daha fazla yukarıyı zorlamaya devam eden hareketlerin kendini göstermesi. Ama içinde bulunduğumuz dönemler itibariyle endekslerde artık %3, %5 gibi daha yüksek çaplı yukarıya aşağıya hareket eden fitiller görmemiz çok muhtemel. Amerikan borsada %5 gibi düşüşler standart bir düşüş değildir, yüksek bir düşüştür. Endeks bazında söylüyorum. Önümüzdeki süreçte bu tarz düşüşler diğer piyasalarda nasıl etki eder dediğimizde %15 gibi mesela hareketleri karşımıza getirebilir. Yani biz de aynı FED gibi piyasalarda biraz daha bekle gör modundayız. Yüksek riskli işlem modunda değiliz. Amerika'dan gelecek yeni haberler piyasaları şekillendirirken bir şekilde yatırımcıların canını çok yakacaklar. Bu volatilite dediğimiz olaylar yatırımcıların canını çok yakacak. Ama bizlere yılın ikinci yarısı anlamında da iyi fırsatlar verecek trendler de sunacağını düşünüyorum. Şimdi piyasaların içerisine girelim. Grafikler üzerinde ürünlerin haftalık açılışta görünümleri ve gittiği trendleri de ayrı ayrı konuşalım. Altın tarafında piyasa nasıl gidiyor? Borsa İstanbul'da son görünümler nelerdir? Kripto para piyasasında hangi trendler devam ediyor? Hepsine ayrı ayrı bakalım dostlar. Öncelikle haftalık açılışta altın tarafında, gümüş tarafında, ABD borsa tarafında kısmi satışlar var. Hatta kripto para piyasasında aynı şekilde kısmi satıcılı bir haftalık açılış yaptık. İç piyasada bizi ne kadar ilgilendiriyor? İç piyasa yatırımcılarını ne kadar ilgilendiriyor? Gram altın tarafında birazdan onu da anlatacağım. Ons bacağında benim takip ettiğim trend içerisinde bu destek bölgesi önemli
önemli kritik alandı. 3239 bölgesini test ettikten sonra bir yükseliş gösterdi. Bugün oraya doğru yeniden aşağıya ufaktan bir hareket durumu söz konusu. Kabaca bu seviyeleri ben her halükarda altının yine korumasını bekleyeceğim. Ons bacaklarında büyük trend değişiklikleri aslında yok. Gümüş tarafında da direnç seviyeden tepki almış, direnç seviyeyi aşamamış durumda olan bir gümüş var. Alt destek alanlarına doğru yeniden bir eğilim içerisinde. Bu 34.80-35.5'lu seviyeleri gümüşte de yine korumasını beklerim. Ama işin yükseliş tarafını konuşacaksak gram bacakları bu süreç içerisinde daha sağlıklı. Daha sağlıklı dememin nedeni aslında biraz da dolar TL etkisi bu noktada çok önemli. Dolar TL yukarıya doğru hareketine standart bir şekilde uzun süredir devam ediyor. Ama bu süreçte bir fark var. Önümüzdeki süreçte ilk faiz toplantımızda faiz indirimi artık ciddi anlamda speküle edildi. Borsa İstanbul kısmen bu yüzden yükseldi. Bunun dolar TL tarafında da yine kısmi etkileri olacaktır. Yani bu gram altın tarafına, gram gümüş tarafına ekstra getiri imkanı sunacaktır diye düşünüyorum. O yüzden iç piyasa yatırımcısı gram altın tarafında, gram gümüş tarafında ısrarcı olmaya devam etmeli. Elde tutulan altınlar, gümüşler muhafaza edilebilir. Yeni alım noktasında da altın tarafında özellikle 4162 seviyesinin değerlendirilebilir bölge olduğunu söylemiştim. Oradan bir 100 TL yukarıda şu anda gram altın. Hani beklemekten sabırsız olan yatırımcı için şunu söyleyeyim ki hiç fiyatına bakmadan direkt olarak gram altın değerlendirilebilir. Benim nacizane fikrimce. Ben portföyüm içerisinde hiç altın tutmamış olsaydım hiç fiyatına bakmadan da altın almayı tercih ederdim. Bu dipnot önemli. Ama benim fırsat dediğim bölgeleri takip ediyorsanız fırsat dediğim bölgeler gram altında 3900, sonrasında da 4160 bölgeleri oldu. En son bu 3900 bölgesinden kendim de değerlendirdiğimi Twitter üzerinde de paylaştım. O seviyenin kabaca %8 yukarısında gram altın. Ama geç kalmış, alamamış, değerlendirememiş yatırımcılar için de hala cazip olduğunu düşünüyorum. Şimdi bazı yatırımcılar şeyi de soruyor. Altın gümüş rasyosunda gümüşün daha avantajlı olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu arada şunu eklemek isterim. Eğer fikirlerim size yardımcı oluyorsa, işinizi görüyorsa, piyasayı benimle takip ediyorsanız beğeni ve yorumlarınızı her zaman görmeyi bekliyorum. Yorumlarınızı özellikle ve sizlerden daha fazla iletişim rica ediyorum dostlar. Altın gümüş rasyosunda benim indikatörüme göre buluttan uzaklaştığı bu bölge içerisine geldiğinde bu rasyo gümüşün daha mantıklı olduğunu size anlatmıştım Mayıs periyodunda. Gümüşün hareketleri başlamadan önce gümüş altından daha ucuz, gümüş daha fazla potansiyel vaat ediyor demiştim. Bu potansiyel hareket geldikten sonra benim bu bulutun altına indiği bir hareket gösterdikten sonra aynı şeyi söylemiyorum. Elbette gümüş potansiyeline devam ediyor ama altın gümüşten bana göre daha ucuz bir konumda şu anda. Darphane altın tarafını soran yatırımcılar için de şunu söyleyeyim. Darphane altın, gram altın tarafındaki makas hala kapanmış durumda değil. 42,5 seviyeleri darphane altın için gram altına göre kafa kafaya seviyelerdi. Bu seviye ya da bu seviyeye yakın alanlarda olduğunda ya da gram altınla kafa kafaya geldiğinde darphane altın yine benim birinci günden maddem olur. Uzun süredir 2025 yılı boyunca çok ciddi bir kazanım darphane altında biz elde ettik. 25 liralardan 50 liralara geldiği bir trend çizdi. Bakın 6 aylık 7 aylık bir periyotta müthiş bir kazanım verdi. İlk defa benimle darphane altın sertifikası alan değerlendiren yatırımcılar da oldu. Ama şu anda ucuz olduğunu söyleyemem. En azından katılım bankalarından bile gram altın değerlendirmesi yine bu süreçte yapılabilir. Fiziki olarak da aynı şekilde gram altın değerlendirmesi yapılabilir fikrindeyim. Borsa İstanbul tarafına gelirsek, Borsa İstanbul'da benim son takip ettiğim trendde üst direnç alana doğru hemen hemen geldiği bir akış gösterdi. 10.400 seviyesine neredeyse ulaşmış bir hareket gösterdi. 10.380 seviyeleri görüldü Borsa İstanbul'da. Oradan tekrar aşağıya doğru bir tepki geldiğini gördük. İç piyasamızda gündemlerimiz bitmiyor. Siyasi gelişmeler bitmiyor. Borsa İstanbul'da ben pozitif akış içerisinde bir trend görsem de son süreç içerisinde yatırımcılara dedim ki ağırlıklar azaltılabilir. Hiç çıkmadıysan, full Borsa İstanbul'da yatırım yapıyorsan ağırlıklarını azaltman lazım bana göre. Ben olsam öyle yapardım. Ben zaten takip ettiğim trendde öyle yaptım. Görünümler berraklaştığında, trendler oturduğunda fiyatlar daha aşağıda ya da daha yukarıda olması fark etmez. Borsa İstanbul'da ben yine yatırım yapma taraftarı olacağım. Ama benim takip ettiğim, sadık bir şekilde takip ettiğim trendde Borsa İstanbul'da olmamak bana hem nakit anlamında para kazandırdı hem de psikolojik anlamda beni diri tuttu. Yatırımcıların da aynı bakış içerisinde olduğuna eminim. Ve bu süreç içerisinde kısa vadeli destekleri de ben diğer takip edenler gibi takip etmiyorum. Benim için çok basit alanlar vardı. 9650 bölgesi Borsa İstanbul'da destektir. Boşluk bölgeler içerisinde ben pozisyon almayı tercih etmem. Direnç bölgesi de şu anda 10.400 bölgesi olarak çalışıyor. İlave edebilecek iç piyasa adına gerçekten bir şey yok. Umarım olur da daha fazla Borsa İstanbul konuşuruz. Daha fazla yükselişleri konuşuruz. Bu arada şunu da göstermek
isterim. Dolar TL'nin yükselişine ve bir şekilde diğer piyasalarda düzeltmeye işaret edebilecek bir diğer etmen de dolar endeksi kabul edilebilir. Dolar endeksi benim kritik eşik olarak takip ettiğim 96-64 bölgesinde ulaştıktan sonra buradan tepki aldı. Burayı henüz kırmış durumda değil. Onun buradaki tepki alması, yukarıya doğru devam etmesi koşulu bunları gerçekleştirebilir. Bu da hangi haber akışıyla olur derseniz mesela Powell'ın yapacağı açıklamalar ve bu açıklamalar içerisinde faiz indirimi yapmamak konusunda dirençli olması, biraz şahin bakışlar olması dolar endeksinde yine yukarı yönlü kısa vadeli bir hareket gösterebilir. Dolayısıyla dolar TL'nin ilave etkenlerinden biri olur. O yüzden bu süreç içerisinde hem iç piyasa hem de global piyasanın takip edeceği kritik bir eşiktir dolar endeksinde. 96-64 seviyesinin kaybedilmesiyle ancak piyasalar rahatlama imkanı bulacaktır. ABD borsa tarafına bakalım. Bakın S&P yükselen ivmesinde herhangi bir bozulma olmadan hareketine devam ediyor. 6145 seviyesini aştıktan sonra da en küçük bir düzeltme emaresi vermedi ama Cuma günü günlük kapanışta neredeyse pahalılık sinyalleri verme noktasındaydı. Bugün yarın yukarıya doğru ufak bir hamle ve kapanış gelirse pahalılık sinyalleri net bir şekilde grafikte görünmüş olacak. Bunu da sizinle muhakkak ki paylaşırım. Aşırılıkları gösterebileceği potansiyel bölgelere doğru girmeye başladı ABD borsa tarafı. İyi bir yükseliş gösterdi. Nisan periyodu içerisinde büyük bir yükseliş gösterdi. %27, %28 gibi bir hareket gösterdi. Önümüzdeki süreç içerisinde ağırlıklarımı azaltmaya devam edebilirim bu tarafta. Kripto para tarafına geldiğimizde son süreç içerisinde Bitcoin ne yaptı dediğimizde 104.800 bölgesi sonrasında üst alanlara taşındı ve burayı kendine bir destek alan haline getirdi Bitcoin. Bu seviye hala destek olarak Bitcoin tarafında çalışıyor. Bu seviyenin kaybedilmesiyle gireceği boşluk alanda alt destek alanın, takip edilecek alanın 106.200 olduğunu tekrar burada söylemek lazım. Yani yeni denemeler burada ivmeyi kaybettirir diyebiliriz. Bu kısa vadeli döngü içerisinde Bitcoin ya da altcoin'ler epeyce yatay ve yüksek volatilite içerisine hapsolduğunu söylemek lazım. Yani 110.400 bölgesi de uzun süredir aslında aşılamadı. Haziran 10 döneminde en son burası test edilmişti ve 110.000 dolar seviyesi üzerinde henüz direnç bölgesini konuşmadık. Elbette burada bir direnç var ama 110 bölgesi benim için kritik alandı. Oranın aşılmasıyla Bitcoin'de yeni bir yükseliş perdesini konuşabiliriz demiştik ancak burayı Bitcoin test etti ve burayı aşamadı. Sonraki denemelerde biraz daha cılız kaldı ama direnç seviyesinin çok net çalıştığını gördük. Şu anki akış içerisinde Bitcoin'den ziyade altcoin'lerde nasıl hareketler var dediğimizde bana göre XRP'nin trendi bu süreç içerisinde güçlü. Bir kırılım getirdiğini söyleyebiliriz XRP'nin ve günlük grafikte bulutun üzerinde olduğu 4 saatlikte de bulutu aştığı bir bölge içerisinde 2.20 seviyesi destek olarak en son yakın ölçekte takip ettiğimiz alandı. Elbette bu süreç içerisinde Ripple'ın birçok anlaşması da var. Sadece bir ödeme sistemi değil, bir finansal altyapı devrimini amaçlıyorlar. Bankalardan stable coin'lere, hazine bonolarına kadar gerçek dünya varlıklarını tokenize etme işinde önemli bir misyona doğru ilerliyorlar. Son anlaşmalarla en azından gidilen yol bu şekilde. Rezervlerini ABD bankasına saklamak gibi hedefleri de var. Burada ABD'ye de göz kırpıyorlar ve Avrupa ve de İngiltere ile de yeni anlaşmalar bu süreç içerisinde yapıldı. Bu pozitif trend Bitcoin pozitif değilken bile devam edebilir Ripple tarafında diyebiliriz. Ethereum tarafına baktığımızda en son 2398 güzel bir bölgeydi. Daha sonra 2477 iyi bir bölge oldu. Web sitemde bu destekleri güncelleyerek her zaman paylaşıyorum. Burada hala destek olarak kabul gören seviyenin 2477 dolar seviyesi olduğunu söylemek isterim. Aynı Ripple'da 2.20 seviyesi gibi Ethereum'da da 2477 burada destek işlevinde. Bu seviye Bitcoin'de 106.000 bölgesinde. Bu kısa vadeli hareket içerisinde XRP'nin bulunduğu trend Ethereum'dan biraz daha güçlü. Ethereum'da da elbette birçok yeni haber var. Ethereum'a yeni yatırım yapmak isteyen kurumlar var. Bunların arasında Bitmain şirketi var. Tom Lee'yi başa getirdiler. 250 milyon dolarlık bir Ethereum yatırımı planladılar. Twitter'da da bundan bahsettim. Çok da güven veren isimler değil. Ben uzun yıllardır tanıyorum. Kısa vadede yatırımcının bir şekilde cebinden parayı almayı başaran yorumlar yapan bir arkadaş aslında Tom Lee. Uzun vade beklentilerine bakarsak herkes gibi Bitcoin'e inanan, onlar da yüksek hedeflerini gerçekleştirme imkanı buldu. Kazanma imkanı
buldu ama çok yüksek derecede iyimserleri olan, çok yüksek derecede iyimserlik yorumları olan ve bundan beslenen bir arkadaş Tom Lee. O yüzden çok da güvenmemek lazım. Şirketlerinin 250 milyon dolarlık yatırım yapma konusunu da Twitter'da kısaca bahsetme imkanı buldum. Yani çok da öyle uçulacak bir haber değil. Daha önemli haber aslında Vitalik'in yaptığı son öneri oldu. Burada Ethereum'un ağ güvenliğini ve performansını artırmak amacıyla işlem ücretlerini düşürecek bir öneride bulundu Vitalik. Elbette Ethereum ağına talep yüksek, fiiller de yüksek. Ve artık Ethereum sadece bir para değil, bir altyapı ve buradaki yolu genişletmezlerse trafikte durur. Buradaki ağ ücretlerinin düşmesi çok önemli bir konu. Vitalik de bu konuda bir öneri paylaşmış. Her bir önerinin riskleri de muhakkak olur. Önümüzdeki süreç içerisinde burada bir gelişme olursa Ethereum'a pozitifliğini ancak böyle bir haber verebilir diye düşünüyorum. Onun dışında benim gözümde XRP Ethereum'dan daha pozitif. Ya da Solana da aynı şekilde. Solana da XRP'ye benzer bir hareket akışı içerisinde. Uzunca bir süredir takip edilen bir trendi var ve bu trend kabaca yılbaşından geliyor. Yılbaşından geldiği bu trendde bir kırılım arefesinde olduğunu söyleyebiliriz. Henüz bir kırılım gerçekleştirmedi. 153.94 seviyesinde Solana al bölgesine girmiş olacak. Değerlendirilebilir bölgesine girmiş olacak fikrindeyim ki bu hareket onu üst alanlara doğru götürür diyebiliriz. Kripto para piyasasında demirbaşlara ağırlık vermenin önemini son süreç içerisinde anlatıyorum. Bitcoin ağırlık merkezinde, Ethereum, Solana, XRP gibi ürünler ön planda olmalı. Dönemsel olarak da elbette hangisi daha pozitifse ona doğru yönelmek daha mantıklı seçenekler diyebiliriz. Ama işin özetinde riskleri artırmanın değil, riskleri azaltmanın, defansif takılmanın bu süreç içerisinde öneminden bahsettim. Ben bu periyot içerisinde bu defansif modda olmaya devam edeceğim. Elbette destek dirençleri takibe devam ederken, kısa vadeli pozisyonlar da değerlendirirken bu mantaliteden uzaklaşmayacağım. Önümüzde berrak olmayan trendler var. Bakın ABD tarafında piyasaların insanların canını yakabilecek yeni gelişmelere gebe. Trump'ın ne yapacağı belli değil. Fed nasıl aksiyon alacak bu da çok net değil. Çekirdek enflasyonda %3,5'lara doğru yeniden bir gidiş söz konusu olması ve bunun faiz indirimini sekteye uğratması gibi doneler de önümüzde mevcut. ABD borsa tarafında zirvelerin aşılması, aşırılık sinyallerinin gelmeye başlayacağı bölgelere doğru gelmemiz yine ayrı etkenler. Biraz dikkat etmek lazım işte bu yüzden. Ama tekrar söylüyorum, aşırılık sinyalleri ABD tarafında henüz gelmiş durumda değil. Zaten gelse net bir şekilde indikatörde pahalılık sinyalini görmüş olsam ABD tarafından komple çıkmayı tercih ederim. Ben sadece risk azaltmayı, trendin berraklaşmasını görmeyi bekliyorum. Buna göre daha iyi pozisyonlar alıp daha fazla kazançları hedeflemek niyetindeyim. Piyasalar benim gibi düşünmüyor olabilir. Herkes kendi trendini takip eder. Benim trendim bu ve bu trendi takip edenler benimle birlikte daha fazla kazançları her zaman yakalama imkanı bulacak. Haftalık açılışta görünümler en azından şimdilik bu şekilde. Trendlerde büyük değişimler yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere. Okay, extended.